Herkese merhaba, bugün sizler için Thor isimli filmi özetleyeceğim. Çayınızı kahvenizi aldıysanız başlayalım. 960 yılında Asgard'ın kralı Odin, Jotunheim'in buz devleri ve onların lideri Laufey'e karşı savaş açıyor. Amacı onların 9 diyarı, ilk olarak da dünyayı fethetmesini engellemektir. Asgard savaşçıları Norveç'in Tonsberg kentinde buz devlerini yeniyor ve onların güç kaynağı olan buz sandığını ele geçiriyorlar. Günümüzde ise Odin'in oğlu Thor, Asgard tahtına çıkmaya hazırlanıyor. Ancak tören buz devlerinin sandığı geri almaya çalışmasıyla yarıda kesiliyor. Odin'in emrine karşı gelerek Thor Laufey ile yüzleşmek için Jotunheim'a gidiyor. Thor'a kardeşi Loki, çocukluk arkadaşı Sif ve savaşçı üçlü Volstagg, Fenrir ve Hogen eşlik ediyor. Savaş başlıyor ancak Asgardlıları kurtarmak için Odin müdahale etmek zorunda kalıyor ve iki ırk arasındaki kırılgan ateşkesi bozuyor. Laufey Odin'e Thor'un hak ettiği şeyi bulacağını, savaş ve ölümün onun kaçınılmaz sonu olacağını söylüyor. Thor'un kibri yüzünden Odin oğlunu ilahi güçlerinden mahrum bırakıyor ve onu ölümlü olarak dünyaya sürgün ediyor. Thor'un elinde yalnızca çekici Mjolnir kalıyor ama o da artık büyüyle korunmaktadır ve yalnızca layık olan onu kullanabilecek. Thor New Mexico'ya düşüyor ve burada onu astrofizikçi Dr. Jane Foster, asistanı Darcy Lewis ve akıl hocası Dr. Eric Selvig buluyor. Yerel halk da Mjolnir'i buluyor fakat hiç kimse onu yerinden oynatamıyor ve S.H.I.E.L.D. ajanı Phil Coulson çekicin etrafında özel bir tesis kurulmasını emrediyor. Ayrıca Coulson ve ajanları çekicin gerçek doğasını ve Thor'u dünyaya getiren solucan deliğini ortaya çıkarabilecek Jane Foster'ın tüm kayıtlarına da el koyuyor. Thor Mjolnir'in yerini bulduktan sonra onu S.H.I.E.L.D. tarafından inşa edilen tesisten almaya çalışıyor ancak çekici kaldırmayı başaramıyor. Sonrasında ajanlar Thor'u esir alıyor ancak Selvig'in yardımıyla serbest kalıyor ve ardından Foster ile bağ kurduğu için dünyaya sürgün edilmesini kabullenmek zorunda kalıyor. O sırada Loki, Laufey'in biyolojik oğlu olduğunu ve savaşın ardından Odin tarafından evlat edinildiğini öğreniyor. Loki ile yüzleştikten sonra yorgun düşen Odin, gücünü yeniden kazanmak için derin bir Odin uykusuna dalıyor. O sırada Loki tahta el koyuyor ve Laufey'e Odin'i öldürme ve sandığı alma şansı veriyor. Sif ve savaşçı üçlü, Loki'nin yönetiminden memnun olmadıkları için 9 diyar arasında yolculuk yapmayı sağlayan Bust'un bekçisi Heimdall'ı, Thor'u sürgünden geri getirmeye ikna etmeye çalışıyor ve onun yanına dünyaya geçmelerine izin vermesini istiyorlar. Onların planını ortaya çıkaran Loki ise, Thor'u öldürmesini emredip görünüşte yenilmez bir robot olan Destroyer'ı peşlerinden gönderiyor. Savaşçılar Thor'u buluyor ancak Destroyer saldırıyor ve onları yeniyor. Bu da Thor'u kendini feda etmeye teşvik ediyor ve Destroyer tarafından yenilen ve ölmek üzere olan Thor, kendini feda ederek Mjolnir'e layık olduğunu kanıtlıyor ve çekiç ona geri dönünce güçlerini geri kazanıyor. Bu da Destroyer'ı yenmesini sağlıyor. Thor veda öpücüğüyle Foster'ı öpüyor ve geri döneceğine söz vererek Asgardlı yoldaşlarıyla birlikte Loki'ye karşı durmak için yola çıkıyor. Asgard'da ise Laufey'i ihanete uğratıp öldüren Loki'nin üvey babasını sahte bir saldırıdan kahramanca kurtarmak ve köprünün gücünü kullanarak tüm Jotunheim'i yok etmek istediği gerçek planı ortaya çıkıyor. Bütün bunları ise en azından bir kez de olsa Thor'dan daha iyi olmak, Odin'in Loki ile ve devler üzerindeki zaferiyle gurur duyması için yapıyor. Geri dönen Thor, Buz Köprüsü yıkılana kadar Loki ile savaşıyor. O sırada Odin uyanıyor ve kardeşlerin, köprünün yıkılması sonucu oluşan uçuruma düşmesine engel oluyor. Loki her şeyi herkesin iyiliği için yaptığını söylüyor. Ancak Odin'in planını onaylamadığını görünce kendi isteğiyle elini bırakıyor ve uzay boşluğuna düşüyor. Thor ise kral olmaya hazır olmadığını kabul ederek Odin ile barışıyor. Bu sırada dünyada Foster ve ekibi, Asgard'da bir portal açmanın yolunu arıyor. Dr. Selvig de S.H.I.E.L.D. binasına çağrılıyor ve Nick Fury ona bir çanta açarak içindeki küp şeklindeki gizemli nesneyi incelemesini istiyor. Fury'e göre, bu nesne tarif edilemez bir güce sahip olabilir. Onlar tarafından görünmeyen Loki ise Selvig'i işi kabul etmeye ikna ediyor. Film özetini sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like yazıp, yoruma basmayı ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Sonraki film özetleri videolarında görüşmek üzere.